Evet, herkese merhaba arkadaşlar, ben Çavuş Show. Yine farklı bir videoma da hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlere 15 adımda zengin olmanın yönlerini anlatacağım. 15 adımda nasıl zengin olur onları anlatacağım. Şimdi sözü fazla tutmadan direkt konumuza geçelim. Atlantis. Arkadaşlar, şimdi bu başlığımızda Atlantis. Atlantis'e gideceğiz ve Atlantis'te nasıl altın kazacağız sizlere onları anlatacağım. Tabii şu an Atlantis'e açık olmadığı için gösteremiyorum. Arkadaşlar, Atlantis'e ışınlandığımız zaman herkes birinci olmaya çalışır veya ilk ona girer, şey yapar, buradaki itemleri veya altınları alır. Ve bunun yanında arkadaşlar, eğer gerçekten çok altın ihtiyacınız varsa ve puan yapacak kadar düşük kudretliyseniz ve düşük itemlere sahipseniz, orada arkadaşlar aynı böyle, tamam mı, kaynak arsası toplar gibi altın toplayabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 12k altın vardı ve 2 dakika toplanıyordu ve onları toplaya toplaya siz de büyük miktarlarda kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki konumuza geçelim. Günlük hediye ve paket. Arkadaşlar, günlük işler ve paket. Tabi olmazsa olmazlarımızdan. Şimdi şöyle tıklayalım. Zaten orada bildirim falan olarak görüyor. Bakın şu an ben şeyi almışım zaten. Herhalde öyle tahmin ediyorum. Aynen, bakın almışım, tamam mı, gift'i. Burada bazen altın da veriyor. Buradaki altınları da her zaman alın arkadaşlar. Bir de burada büyük paketler falan da var. Mesela bakın, bunu alırsanız 35k altın veriyor. Şunu alırsanız işte 90k altın veriyor. Ama tabi paket çekerken unutmamanız gereken en önemli şey, altın için paket kesinlikle çekilmez. Mesela şuradaki imperial itemlerine ihtiyacınız vardır. İşte şu saldırı sağlıklara ihtiyacınız vardır. Veya şuradaki işte boyutlara, e, bonus yükselticilere ihtiyacınız vardır. Şuradakilere ihtiyacınız vardır. Bunların yanında şu mesela 50 tane 5 seviye taş veriyor arkadaşlar. Bu taşlara ihtiyacınız vardır ve yanında 190k altın veriyor. Buradan da elde edebilirsiniz. Ama unutmamanız gereken tek şey, altın için kesinlikle paket çekmeyin. Neye ihtiyacın varsa onun için çekin. Zaten altın onun yanında geliyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki başlığımıza geçelim. Barbar direniş. Evet arkadaşlar, bu yöntemde krallığınızda barbar veya direniş aktif olması gerekiyor. Bu nasıl olur? Zaten barbar e, her ayın başındaki ilk pazar günü aktif oluyor arkadaşlar. Ve 3 tane toplam 7 seviye e, barbar çıkıyor. Ve ona nazaran da 6 seviyede barbar çıkıyor. Bu 6 tane veya 7 tane olabilir. Tam net sayısını bilmiyorum. Ha, tabi bunun için, bu gibi şeylerden altın kazanmanız için biraz şanslı olmanız gerekiyor ve ittifakınızın iyi olması gerekiyor ki bu barbar akınlarına katılabilirsiniz. Katılabilseniz bile bunun savaşları kazanabilirsiniz. Baya yüksek bonuslu isteyen bir etkinlik bu ve ödülü de gayet güzel altın veriyor. Mesela bakın, şimdi sizlere söyleyeyim. Mesela bakın, şu an 7 seviye barbar var arkadaşlar, tamam mı? 4 dakika sonra akın açacağız ve verdiği toplam altın sayısı arkadaşlar 1.750.000. Tabi akına kaç kişi katılıyorsanız, 10 kişi katılıyorsanız bu bölünüyor tabi. 20 kişi katılırsanız bu 20'ye bölünür veya tek vurursanız, ki tek vursanız da kazanamazsanız askeriniz bayağı az olur. Diyelim ki vurdunuz, bu bütün altını siz alırsınız ki geçmişte tek vurmuşluğumuz da var ama şu anki piyasada biraz zor. Ama tabii kudretiniz düşüktür ve liderleriniz veya savaş gelenleriniz katılmanıza izin vermiyordur. Gidin 5. seviye akınlara katılın, 4'e katılın veya bir arkadaş bulun, gidin beraber. Hiç olmadı, gidin bir seviye barbar vurun arkadaşlar. Mesela bakın, bir seviyede bile 3k altın var. Gidin gözcü gönderin, ona göre askerinizi gönderin ve vurun. Ve bunun bir sürü videosu var, oradan izleyebilirsiniz barbar nasıl kesilir diye. Bu da ikinci yöntemimiz. Tabi direniş krallık politikasına göre seçiliyor. O da aynı arkadaşlar. O da aynı 7 veriyor. Birden 7'ye kadar barbar seviyeleri var. Bunlara katılarak da kolaylıkla altın kazanabilirsiniz. Ama dediğimi unutmayın. Bunun için ittifak iyi olması gerekiyor. Savaş generallerinizin, liderlerinizin akınlara öncülük etmesi gerekiyor. Veya bu siz olabilirsiniz. Bu yöntemle de altın rahatlıkla kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ve unutmadan bir şey daha ekleyeyim arkadaşlar. Barbar aktifken
özel bir etkinlik gelir hemen buraya. Diyor ki mesela 12 puan yap, 10k altını al diyor. Peki bu 12 puanı nasıl yapacağız? Şimdi sizlere onu söyleyeyim. Barbar aktifken arkadaşlar seferler gönderir. Kaynağı gönderir. Hani dua yerine gönderir. Ve gönderdikten sonra seferleri zaten görürsünüz barbar izlediğinizde. Gidin oradan yanına ışınlanın ve nereye gönderdiyse onu oradan kesin çıkarın arkadaşlar. Ha diyelim ki bonuslar yüksek geldi, çıkaramadınız. 7. seviye barbara vurmak zorunda değilsiniz. 6'ya vurun, 5'e vurun, hatta gidin 1'e vurun arkadaşlar. Önemli olan vurmak. 1 seviye barbarla 7 seviyeye vurduğunuz zaman aynı puanı alırsınız. Ve toplam 12 tane vuruş sağladığınız zaman, ben bir tane vurduğum için 1 puan geldi. 12 tane kaynakta veya ahırda nereye göndermesi öyle vurduğunuz zaman 10k altını da rahatlıkla cebe indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki altın kazanma yöntemine geçelim. İmparator Cephanesi ödülleri. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde İmparatorluk Cephanesi'ndeki ödülleri sizlere göstereceğim. Bildiğiniz üzere imtiyazla alabildiğimiz ödüller var burada ve burada tam 2k altın veriyor bizlere, 3000 himaye ödülü karşılığında, puanı karşılığında arkadaşlar. İsterseniz buradan da bu altını alabilirsiniz eğer gerçekten altına çok ihtiyacınız varsa. Bunu da burada belirteyim. Şimdi ne yapalım? Bir sonraki görevimize geçelim. Nüfus bölgesi makamı politikası. Arkadaşlar bölge makamı politikasında, tamam mı, altın toplama şeyi var, politikası var. Şimdi sizlere onu söyleyeyim. Bakın buradaki politikada, tamam mı, bölge makamı politikasında bakın. Tabi bunu nasıl aktif ediyoruz? Bölge makamı hangi ittifaktaysa onun lideri işte oylamaya sunacağı politikayı seçiyor. Bakın burada altın var. Bu altını eğer seçerseniz ve ittifaktakiler de oy çoğunluğuyla onu seçerse haritalarda aktif olduğu sürece bölge makamı o ittifakta olduğu sürece haritalarda şey çıkar. Haritada işte altın madenleri çıkar ve onları da toplayabilirsiniz. Hani levele kazanıyoruz, altın çıkıyor, topluyoruz ya, aynı onun gibi arkadaşlar. Tabi levele göre oranla biraz daha az veriyor ama yine veriyor arkadaşlar. Bunu da ek bilgi olarak sizlere söyleyeyim ve politikayı seçin, oylamaya sunun ve oy birliğiyle onu aktif edin ve altınları toplayıp cebe indirin arkadaşlar. Şimdi bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Şan yolu. Arkadaşlar şan yolu, tamam mı? Şan yolu gezene hani büyük ödül veriyor altın bakımından. Burada diyor ki işte 500M kaynak topla. 500M kaynak topladıktan sonra da 30k altın için görev, tekli etkinlik dönüm noktasına ulaş diyor. Hani bu şu an gözükmüyor. Bir önceki adımı geçmediğim için. Hani çok olsa 100 olur maksimum. Ki rahat ve kolaylıkla da geçilebilir arkadaşlar. Buradaki görev yaparak da bu altını cebe indirebilirsiniz. Şimdi bir sonraki adımımıza geçelim. Himaye. Arkadaşlar belki birçoğunuzun bildiği, duyduğu ama uygulamadığı bir patronaj var. Patronajı nasıl yapıyoruz? Hani ilk önce diplomatlar Himaye İttifakı buluyor. Himaye İttifakı'na teklifi yolluyor. Himaye İttifakı'ndaki lider kabul ediyor ve altın ödül, hediye gönderiyoruz. Ve bakın burada o size şeyi söyleyeyim. O hangi sandık, hangi hediye bu. 50k değerinde mesela diyelim ki 200k'lık bir veya 4x'lik, yani aynısı da bir himayeye katıldınız. 200k altınınız yoktur mesela. Önce siz ödülleri toplayın. Gelen ödüllerden sonra altınınız her türlü 150k falan olacaktır. 50 de sizde vardır, 200 ile onu gönderebilirsiniz. Ki bazen 250k altın geliyor, bazen 200 maliyette geliyor, bazen 150 geliyor. Biraz tabi şansa dayalı ama 150k altın geldiği zaman 50k zarar ettim diye kesinlikle üzülmeyin. Bakın kesinlikle üzülmeyin. Çünkü arkadaşlar size vereceği hızlandırmalar, kraliyet çekilişi biletleri, işte VIP puanları, bayağı şeyler veriyor. Oradan dolayı kesinlikle her türlü kâra geçiyorsunuz. Şimdi bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Çekiliş. Arkadaşlar çekiliş, bir önceki konu başlığımız adı altında imparator çekilişi veriyor dedim. Bakın buradaki puanlar birikiyor ve şuradaki 20k altını alabilirsiniz, 8k'yı alabilirsiniz ve ihtiyacınız olan her şeyi alabilirsiniz. Ve burada da tabi normal çekilişimiz var. Bu çekilişi arkadaşlar biriktirin, etkinliklerde oynayın. Hem Oşan yolundaki tekli dönüm noktasını geçmiş olursunuz, hem de buradaki 200k altın gelirse ne mutlu bize, değil mi? Şimdi bir sonraki başlığımıza geçelim. Eser avı ve
tekli görkemli etkinlik. Evet arkadaşlar, bu bölümde sizlere etkinlik sıralamasında kazanacağınız altınlardan ziyade ve etkinliği yaparken de aynı anda 10-10 olarak altın kazanmanızı söyleyeceğim. Mesela şu an hazır güncellendi, bakın 10 tane. 10 altın şu an cepte, tamam mı? Bunları arayarak da 10 altın 10 altın öyle kazanabilirsiniz. Mesela şu an bir 10 altın daha aldık. Şu an bir 10 altın daha aldık. Yani bunlardan böyle 100 tane toplasanız mesela 1000 altın yapar. Tabi bir güncellemede yani 100 tane toplamak biraz imkansız gibi dursa da ama etkinlik boyunca rahatlıkla 100 tane, 200 tane, hatta 1000'e kadar toplayabilirsiniz. Tabi sizin hızınıza size bağlı. Bakın şimdi zaten benim amacım şu an buradaki yani mistik define avını yaparken, bir diğer adıyla eser avını yaparken şuradaki sıralamaya girmek amacım. Hani şuradaki altınları almak ya. Ayrıyeten onlar toplarken de zaten 10 altın veriyor. Ve gayet de güzel. Ve o şu üstteki aldığınız ödüller de cebe geliyor ayrıyeten. Ve mesela ben şu an 28 tane toplamışım. Yani 28 demek toplam 280 altın almışım. 100 tane toplasaydım 1000 altın alırdım. Böyle böyle birike birike arkadaşlar, bunları da rahatlıkla toplayıp cebe altın indirebilirsiniz. Ve şimdi bir sonraki başlığımıza geçelim arkadaşlar. Tekli görkemli etkinlik. Bakın şurada her hafta gelen, tamam mı? Haftada bir kere gelen bu büyük bir etkinlik. Krallıklar arası bir etkinlik arkadaşlar. Diyor ki 98.9K asker bas, sana şuradaki altını vereyim diyor. Hani tabi şey yaparsanız, daha yüksek ödüller yaparsanız ilk 10'a girersiniz, ilk 3'e girersiniz, belki birinci olursunuz. Şuradaki altını alırsınız. Veya ilk 50'ye girer, şuradaki 5K'ya alırsınız. Ama o kadar puan yapmaya kaynağınız veya altınız yoksa arkadaşlar, sadece su barajı kesinlikle geçin. 10K altını alın. Şuradaki kraliyet paragonunu alın ve 3 günlük hızlandırmayı alın arkadaşlar. Şimdi hemen yapalım. Hani illa T5 basmak da zorunda değilsiniz. Gidin şuradan T1 basın, 100K. Tamam mı? Şöyle ayarlayın. 100K basın arkadaşlar. Evet, şu an gördüğünüz gibi neredeydi? Tekli görkemli etkinliğin puanı da yaptık ve 10K altını da cebe indirdik arkadaşlar. Tabi bu sadece büyük etkinlik olduğu için 10K veriyor. Diğer etkinlikler daha az altın veriyor. Belki burada altın bile vermeyenler oluyor. Onun için ilk 1'e, ilk 50'ye girmeseniz bile barajı kesinlikle geçin. Kesinlikle geçin ve buradaki altını kesinlikle alın arkadaşlar. Her hafta geliyor. Ama haftadan haftaya değişiyor tabi. Bazen çekiliş geliyor, bazen asker içtima etkinliği geliyor. Herhangi bir hangisi gelirse her türlü yapın ve o puanı alın arkadaşlar. Şimdi bir sonraki başlığımıza geçelim. Etkinlikler, özel etkinlik dükkanı. Arkadaşlar, etkinlik ve özel etkinlik dükkanı. Şimdi bakın etkinliklerde, tamam mı, etkinliklerde mesela şu an gladyatör aranası var. Diyor ki mesela burada ne diyor? 1800 puan yap, 5K altın vereyim. Ayrıyeten 1800 yaparken 900 puan da yapmış oluyoruz ve 3K daha altın vereyim. Mükemmel. Tabi hani derece girerseniz buradaki altınları da alabilirsiniz. Diyelim ki birinci olduğunuz 50K aldın. Hop cebe indi. Ve şuradakileri alamıyoruz. Niye? Çünkü etkinlik giriş biletimiz yok arkadaşlar. Onu da nasıl aktif edeceğinizi sizlere söyleyeyim. Olur ki alırsanız aklınızda bulunsun. Bakın burada arkadaşlar, tam aşağı iniyoruz. Bakın burada 86 liralık Event Pass adı altında bir paketimiz var. Bu paketi aldığımız zaman 7 gün süre aktif oluyor ve 7 gün boyunca her etkinliğin dönüm noktasını geçerken, üstteki ödülleri alırken ayrıyeten şu alttaki ödülleri de alıyoruz arkadaşlar. Bunları da alıyoruz. Şu altını da alıyoruz. Şimdi bir de şeyi anlatayım. Hazır etkinlikten bahsetmişken, bakın arkadaşlar, bildiğiniz üzere şu anda hani turnuva var. Turnuvada hani sandık almadan ziyade, mesela şu an 3. veya 4. dalgada olması lazım. Onun için 750. Normalde en başta ilk savaşı kaybetseniz bile 200 altın alabilirsiniz. Ve ayrıyeten ikinci yöntemi de turnuvadan altın kazanmanın yöntemi. Şu an bittiği için gösteremiyorum. 30 saniye sonra gösteririm. Hani savaşlar oluyor ya arkadaşlar. Senin sıran falan yazıyor. Orada arkadaşlar savaşırken iki kişi arasında savaş oluyor. Eğer savaşan kişiyi
bu kazanır diye tik yaparsanız şöyle bir el işareti var. Şu an açılırsa eğer göstereceğim arkadaşlar. 12 saniye sonra göstereceğim. Eğer doğru bilirseniz kazanan kişi size 10 altın veriyor. Bunu da sizlere ek bilgi olarak sunayım. Oradan da altın kasabilirsiniz. Yani girin bakın. Tabii kafanıza göre tahmin seçmeyin arkadaşlar. Mesela bakın burada diyor ki hangisi kazanır, tamam mı? Şöyle bakarsın böyle hangisi kazanır, bu burada dersin, bu burada, böyle hani şunu favori seçersin. Eğer bu kazanırsa arkadaşlar şu an 151 altınımız var, 161 altınımız olacak. Şimdi izleyelim bakalım doğru tahmin etmiş miyim, ona bakalım bir. Evet bakın kazandı, doğru tahmin ettik ve 161 altınımız oldu. Böylelikle sizler de altın kasabilirsiniz. Şimdi bir sonraki yöntemimize geçelim. Kamplar. Evet arkadaşlar, herkesin bildiği üzere kamp. Şu an oyun tarihinde, MOE tarihinde oyuncuların %99.9'u altınını, zenginliğini bu kamplara borçlu. Ki bir de son güncellemelerden sonra 11 ve 12 seviye kamp geldi ve bayağı bir altın verdi. Mesela şu an bende sandık var mı bakayım. Evet mesela bir tane 10 seviye şey var. Sandık var. Mesela bak 4K altın veriyor. İşte yanındaki itemler veriyor. Tabii bunlar hani şansa bağlı, altın çıkar, item çıkar veya kaynak çıkar, tamam mı? Bildiğiniz üzere 10 seviye 4K veriyor arkadaşlar. 11 seviye 5K altın veriyor. 12. seviyede 6K altın veriyor. Sürekli kamp kesin arkadaşlar. Her 2 saatte bir güncelleniyor zaten. Sürekli gidin vurun. Bir 20 dakika falan sürer zaten. Sonra kamplar biter. 20 dakika sonra bir dinlenin. Sonra gidin tekrar güncellendiği zaman tekrar vurun. Bakın abartmıyorum. Bir ayda sürekli vursanız arkadaşlar her kamp güncellendiğinde hani birkaç soyuma es geçin. Dinlenirsiniz, uyursunuz vesaire. Rahat, bakın rahat 10 milyon altın kasarsınız. Bakın rahat kasarsınız arkadaşlar bir ayda. Emin olun rahat kasarsınız. Bu kampları kesinlikle unutmayın ve kamplara çok ağırlık verin ve cebinizi altından doldurun arkadaşlar. Taşsın böyle, tamam mı? Kamp da böyleydi. Şimdi bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Karahisar, Kahramansı Karahisar, kardeşlik saldırısı. Evet arkadaşlar, Karahisarlar. Karahisarlar güzel ödül veriyor. Güzel itemlerden ziyade altıncıklar da veriyor arkadaşlar. Şimdi mesela şu an bizim Karahisar'ımız şu an aktif. Evet 4 saat sonra bitiyor. Tamam mı? Şu an arkadaşlar unutmayın. Size bir şey söyleyeyim. Karahisar'daki herhangi bir arkadaşınız Karahisar'a akınlaşmışsa, akına katılırsanız ödülü alamazsınız. Yani sadece akına katılmayla ödül alamazsınız. Ödülü alabilmeniz için sizin de akınlaşmanız gerekiyor. Ya benim bonuslarım kötü, işte ben çakılırım. Çakıl abi, önemli olan Hisar'a akın aşman ve bir bile olsa, kaybedeceğin bir savaş bile olsa o savaşa katılman. O akını açman. Kaybetsen bile o altını alırsın. O ödülü alırsın. Hatta bakın göstereyim. Şu an bende bir tane Hisar mesela şeyi var. Bakın ödüllerini göstereyim. 10K altın veriyor. 50x işte bu yöre geliştirmelerindeki şey veriyor. Mesela hop aldım. Hop altınımı aldım. Hop çup avın altın cepte. Anladın mı? Açın bunları da. Ki 3 günde bir zaten hani açabiliyorsanız açıyorsunuz anahtarı doldurduğunuz zaman ve güzel kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Hikaye şampiyonları almanak görevi. Evet, şampiyon ödülleri. Belki de birçoğunuzun bildiği ama uygulamadığı güzel ödüller sağlayabileceği bir şey arkadaşlar. Şimdi buradan buraya giriyoruz, tamam mı? Bakın burada şeyler var. Görevler var. Her şampiyonun görevi var. Tabi sadece hani altın vermesi için hikaye şampiyonlarını seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buradaki görevleri yaptığınız zaman ödül olarak sizlere altın veriyor. Bunları da yapın. Bunları da es geçmeyin arkadaşlar. Şimdi bir sonraki başlığımıza geçelim. Günlük işler ve şehir projesi. Evet, günlük işler ve şehir projesi en can alıcı noktamız. Arkadaşlar günlük işlerde ne diyor işte? 300K kaynak gönder 7 tane. İşte odun topla diyor. İşte macera tamamla. İşte kamp vur falan fıstık. İşte günlük kupa topla. Mesela günlük kupa topladığımız zaman 4 tane toplamışız. 5. topladığımız zaman ayrıca 250 veriyor. Ve 6. sandığı açıyoruz. Ve bunları yaptığımız zaman varsayalım 10. sandığa gelene kadar arkadaşlar bunların hiçbiri altın vermiyor. Ama 10. sandık bizlere 2.5K altın sunuyor. Ve yanında 250 alıyoruz. 160 alıyoruz. 160 alıyoruz. Ve bayağı bir buradan da şeyler geliyor ki unutmadan bakın burada bir şehir şeyi de var. Şehir projesi de var. Diyor ki 75 tane macera tamamla, ben sana 2500 tane
altın vereyim. Hay hay paşam, hemen. Zaten etkinlik geliyor, hani çekiliş etkinliği geliyor. Çekiliş etkinlikte hem dönüm noktasını geçeriz, şah yolunu yaparız, hem de oradan 2,5K'ya alırız, hop cebe atarız. Al gülüm ver gülüm, her iki tarafta razı. Bunu da es geçmeyin. Bütün her şeyi yapın. Zaten oyunun mantığı, birini yaparken diğerini de yapıyoruz. Diğerini yaparken diğerini yapıyoruz. Onu yaparken oradan altın alıyoruz. Oradan altın alıyoruz. Her yerden altın alıyoruz yani. Bir yeri yaparken. Ve bu yönden de bayağı bir kazançlı oluyoruz. Şimdi bir sonraki başlığımıza geçelim. Takvim. Evet arkadaşlar, takvim. Bakın şu an Nisan ayı adı altında, tamam mı? Şey yok. Takvim altın vermiyor. Ama bu hiçbir zaman vermedi veya vermeyecek anlamına gelmez. Takvimlerde altın da oluyor arkadaşlar. Bu takvimlerdeki ödülleri de her zaman alın. Hani altın vermese bile her türlü alın. Bunları da unutmayın. Ve sizlere unutmadan bir şey daha söyleyeyim. Bildiğiniz üzere şu an hani özel etkinlik dükkanı geldi. Burada da bazen altın ekliyorlar arkadaşlar. Bu altınları da buradan alın. Şu an altın yok, eklememişler. Ama yarın öbür gün yine özel etkinlik dükkanı gelir ve buraya altın eklerler. Onları da kesinlikle alın arkadaşlar ve cebinizi doldurun. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bu adımları uygularsanız bayağı bir zengin olursunuz arkadaşlar. Unuttuğum, es geçtiğim illaki şeyler olmuştur. Onlardan dolayı mazur görün. Kusura bakmayın ve yorumlarda belirtin hangi şeyleri unutmuşum, neler unutmuşum. Ben de bileyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada abone olmayı, eğer olmadıysanız kesinlikle unutmayın. Yorum yapın arkadaşlar. Sağda ve solda arkadaşlar bir video gelecek, tamam mı? Onlara da giderek bana yine destek olabilirsiniz. Hoşça kalın ama March of Empires'sız asla kalmayın.